8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Sıradaki konuğumuz iç hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Kamil Basmacıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun. İyiyim. Siz de iyisinizdir umarım. Biz de de iyiyiz Sağ olun. hocam. Hoş geldiniz hocam. Hocam kalp damar hastalıkları neden önemlidir? Evet, kalp damar hastalıkları ne yazık ki en önemli ölüm nedenlerinden biri tüm dünyada. Geçtiğimiz yıl içerisinde 18 milyondan fazla insan kalp damar hastalıkları nedeniyle kaybedildi. Kalp damar hastalığı genelde az gelişmiş toplumlarla, gelişmekte olan toplumlarda daha sık görülüyor. Geçmişteki gelişmiş toplumlarda daha sık görülmesinin aksine bir shifting söz konusu, bir yer değiştirme söz konusu. Hastalık, kardiyovasküler sistem hastalığı dediğimiz zaman en çok kastettiğimiz şey aterosklerotik kardiyovasküler sistem hastalığı dediğimiz damar sertliğiyle giden hastalık ama hipertansif kalp hastalığı, kalp kapağı hastalığı gibi problemleri de kalp damar hastalıkları içinde düşünmek lazım. Ve hepsine karşı bir görüş, bir koruma kalkanı oluşturmak lazım. Hastalığın en önemli nedeni ateroskleroz. Ben tam onu soracaktım hocam bahsedince. Aterosklerozu bir isterseniz açıklayalım. Evet, ateroskleroz adından anlaşıldığı gibi damarın sertleşmesiyle giden bir hastalık. Atero, damar, skleroz, sertliği anlamında bir isim mi var? Yaşlandıkça damarlarımızda bir takım değişiklikler oluşuyor. Esnekliklerinde azalma oluyor. Önce bahçe hortumu gibi olan damarımız zaman içerisinde sert bir nitelik kazanmaya başlıyor. Bu normal bir yaşlanma süreci ama aterosklerozda kastettiğimiz iç tabaka, damarın iç tabakasının bozularak burada yağ moleküllerinin birikmesi vücudun ona karşı reaksiyon, yabancı cisim reaksiyonu göstererek bir iltihabi olay başlatması ve bu sürecin sonunda da uzun dönem içerisinde damarın içinde bir tıkanıklığın gelişmesi ile giden bir süreç ateroskleroz. Yani damarı zaman içerisinde içten tıkıyor. Böylelikle daha sonraki bölgeye daha az kan gitmesine yol açabiliyor ya da herhangi bir travma nedeniyle bu lezyon, bu hasta olan bölge bütünlüğünü bozulduğunda damar tamamıyla tıkanabiliyor. Lezyonun sonrasındaki bölgeye kan gitmiyor. Bu olay eğer kalpte ise kalp krizi, beyinde ise felç, ekstremitelerde ise ekstremite gangreni gibi dokunun kanlanmamasıyla sonuçlanan ciddi problemlere neden oluyor. Evet. Kamil hocam peki kalp damar hastalığından korunmak için neler yapmalıyız? Kalp damar hastalıklarından korunmanın en iyi, en pratik yolu risklerin tanımlanması. Bazı faktörler kalp damar hastalığının daha erken gelişmesinin nedeni olabiliyorlar. Bunların başında herkesin bildiği gibi sigara başı çekiyor. Hipertansiyon yaşla artan bir hastalık sıklığı. Önemli bir damar sertliği nedeni, aterosklerozun hızlandırıcı nedenlerinden biri. Biliyorsunuz gene diyabet birden fazla riski birlikte barındırarak ateroskleroz dediğimiz hastalığı artırıyor. Obezite özellikle birçok metabolik bozukluğun da birlikte olduğu durum mutlaka savaşılması gerekiyor. Sedanter yaşam, stres, beslenme biçimi gibi çok faktörler sayılabilir. Biliyoruz en önemlisinden bir tanesi ailevi faktörler. Bu lipid bozuklukları şeklinde de olabileceği gibi aterosklerozun hızlanmasına yol açan diğer pıhtılaşma bozukluğu, iltihabi reaksiyonlara yatkınlık gibi problemlerle de olabilir. Kronik hastalığı olan kişilerde özellikle romatizma, böbrek yetmezliği, koah gibi problemli olan kişilerde ateroskleroza yatkın kişilerdir. Risklerin tanımlanması çok önemli. Yani öncelikle
bir hiperlipidemi var mı, hipertansiyon var mı, sigara içiliyor mu, diyabet var mı, diyabet yatkınlığı var mı? Bunların iyi tanımlanması gerekiyor. Bunu çocukluk çağından başlayarak yapmak, ilerideki yaşamımızı bizi kalp hastalıklarından korumayı sağlayan önlem olarak bizi koruyacaktır. Hiperlipidemi dediniz hocam. Bunu da isterseniz biraz açalım. Yani burada bir ailevi yatkınlık mı söz konusu? Kimleri tedavi etmek lazım hiperlipidemide? Evet, gerçekten koroner arter hastalığı denildiğinde biraz önce söylediğimiz risk faktörlerinin bazılarını değiştirebiliyoruz. İşte sigara içmeyi kesebiliriz, tansiyonumuz varsa düşürebiliriz. Kanıtlanmış bir diğer koruyucu önlem de riskli olan kişilerde lipidlerin düşürülmesi. Lipid dediğimiz zaman kolesterol ve trigliseritten bahsediyoruz. Bunlar besinlerle aldığımız yağlar. Bildiğiniz gibi kolesterol daha çok hayvani besinlerden alırız. Bilinenin aksine vücut kendisi de kolesterol yapabiliyor. Hatta aldığımızdan daha fazlasını atıyoruz kolesterol bilançosu olarak. Ama kalp damar hastalıklarında yüksek düzeyinin aterosklerozu hızlandırıcı etkisi kanıtlanmıştır. Özellikle bazı aileler bu konuda şanssız olup hem kolesterolün hem trigliseridin bazen de her ikisinin birlikte yüksek seyrettiği ailevi hiperlipidemiler dediğimiz hastalıklara sahiptirler. Bu aileler tanımlandığında ya da ailede erken yaşlarında gelişen kalp hastalığı anamnezi olduğunda ailevi hiperlipidemiler yönünden takip gereklidir. Kolesterol yüksekliği hastanın risklerine göre değerlendirilir. Herkes için 190'ın üzerinde bir kötü kolesterol düzeyi tehlikeli olarak kabul edilir. Ama başka riskleriniz varsa birden fazla işte hipertansiyon, sigara içme vesaire gibi 160'ın üstündeki değerler de önemlidir. Diyabetik kişilerde biz kötü kolesterol düzeyinin 100'ün üstünde olmasını istemeyiz. Ama eğer kalp hastasıysanız ki bunlarda ikincil koruma ön plandadır. Kötü kolesterolün 70'in üzerinde olması mutlaka tedavi edilmeyi gerektirir. Aradaki formları tedavi ederek bile yani 70 ile 100 arasındaki bir kolesterolü bir kalp hastasında tedavi ederseniz onda bile ciddi bir iyilik hali, mortalitede azalma sağlayabiliyoruz. Sonuç olarak bu riskleri belirlemede belli risk skalaları kullanıyoruz, skorlama sistemleri kullanıyoruz. Bu risk skorlama sisteminde 10 yıllık risk %7,5'un üstündeyse hastayı kolesterol tedavisi için uygun olarak değerlendiriyoruz. Evet. Hocam peki hiperkolesterolemi tedavisi yapılabilir bir hastalık mıdır? Tabii. Hiperkolesterolün bütün hiperlipidemilerde birinci basamağımız yaşam tarzı değişikliğidir. Evet. Toplam yağ miktarının azaltılması esastır. Burada da kullanacağımız yağların özellikleri çok önemli. Biliyorsunuz katı yağlar ve sıvı yağlar tüketiyoruz. Bir de yarı katı yağlar ya da sıvı margarinler, sıvı margarinler de var bu arada. Arasında tercih yapmamız gerekiyor. Katı yağlardan koroner arter hastalığı riskimiz varsa uzak duracağız. Daha çok Akdeniz tipi diyet öneriyoruz. Sıvı yağlarda bildiğiniz gibi çoklu doymamış ve tekli doymamış yağlar şeklinde sınıflandırılabiliyor. Tekli doymamış yağların en büyük örneği zeytinyağı. Diğer sıvı yağlar, ayçiçek yağı, mısır özü yağı gibi yağlarda çoklu doymamış yağlar. Her bitkisel yağ son derece uygun olarak düşünülmemeli. Bazı palmiye yağı, kakao yağı gibi yağlar
bizim için tehlikeli olabiliyor. Ama yani evde hayvani besinlerden aldığımız katı yağları bir birim olarak düşünürsek, tekli doymamış yağlar, yani zeytinyağı gibi yağları bir birim, diğer çoklu doymamış yağları da bir birim olarak kabul etmemiz lazım. Trans yağlardan uzak durmak gerekiyor. Bunlar da kanseri artırıyor. Toplam kalorinin %30'unun altına indirmek gerekiyor yağ alım miktarını. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Bugün 8'de Sağlık'ta konuğumuz iç hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Kamil Basmacıoğlu ile beraberdik. Aterosklerozu, hiperkolesterolemi, hiperlipidemi nedenlerini ve sonuçlarını konuştuk. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.